Penguin'in ikinci bölümü, Gotham'ın suç dünyasındaki güç boşluğunun ardından yükselişe geçen Oswald, Oz Cobblepot ile kaldığı yerden devam ediyor. Oz gerçek güce, saygı uyandıran ve korku aşılayan bir güce susamış durumda. Olayları kendi lehine çevirirken, acımasızlığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Rakip gangster Johnny Vitti tarafından düzenlenen Iceberg Lounge bombalaması, onun için bir basamak haline geliyor. Kurnazlığı ve hesaplı vahşetiyle, Oz, kontrolünü sağlamlaştırmak için bir planı harekete geçiriyor. Bölüm, Oz'un kurnaz ama nihayetinde küçük çaplı bir suçludan, acımasız bir suç kralına dönüşümünü sergiliyor. Gotham'ın yeraltı dünyası, Oswald Cobblepot'un hafife alınmayacak bir güç olduğunu öğrenmek üzere. Oz'un Iceberg Lounge bombalaması için bir günah keçisine ihtiyacı var. Hedefinde, Falcone bölgesinin kontrolü için yarışan dengesiz bir gangster olan Johnny Vitti var. Sahte deliller yerleştirerek ve söylentiler yayarak Oz, Vitti'yi Maroni ailesinin içeriden adamı gibi gösteriyor. Bu hesaplı hamle, şüpheleri üzerinden atmakla kalmıyor, aynı zamanda düşmanları arasında da anlaşmazlık tohumları ekiyor. Ortaya çıkan kaos, Oz'un gücünü pekiştirmesi için bir fırsat yaratıyor. Anlatıyı kontrol ederek, başkalarının onu ve rakiplerini nasıl algıladığını şekillendiriyor. Hırs tarafından kör olan Vitti, Oz'un tuzağına doğruca düşüyor. Bölüm, Oz'un trajik geçmişine iniyor ve onu bugün olduğu acımasız suç dehasına dönüştüren olayları ortaya koyuyor. Gotham'ın yeraltı dünyasının çatışmasının ortasında kalan, küçük çaplı bir sihirbaz olan babasının vahşice öldürülmesine tanık oluyoruz. Küçük Oz, öksüz ve yalnız kalır. Sokaklarda tek başına hayatta kalmak zorunda kalır. Yaşadığı travma, ona başkalarına karşı derin bir güvensizlik ve güç için yanan bir arzu aşıladı. Oz'un geçmiş hikayesinin bu şekilde yeniden canlandırılması, karakterine bir karmaşıklık katmanı ekliyor. Trajik geçmişi, dünyanın acımasızlığının sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor ve amansız güç arayışını körüklüyor. Oz'un iktidara yükselişi zorluklarla dolu. Kendi saflarından, özellikle de Falcone ailesine olan sadakatiyle, kendi hırsları arasında kalan, acımasız bir tetikçi olan Victor Zsass'tan muhalefetle karşılaşıyor. Oz, Zsass'ın sadakatini test eder ve onu Gotham'ın yeraltı dünyasının geçmişiyle geleceği arasında seçim yapmaya zorlar. Bölüm, Oz'un Zsass'ı sadakatini kanıtlamaya veya sonuçlarına katlanmaya zorlarken, acımasızlığının tüyler ürpertici bir hatırlatıcısıyla sona eriyor. Oz ve Zsass arasındaki yüzleşme, Gotham'ın yeraltı dünyasındaki değişen güç dinamiklerini vurguluyor. Oz'un Zsass gibi köklü isimlere meydan okumaya istekli olması, artan özgüvenini ve zirvedeki yerini alma konusundaki sarsılmaz kararlılığını gösteriyor. Oz gölgede gücünü pekiştirirken, efsanevi Carmine Falcone'nin kızı Sofia Falcone sahneye çıkıyor. Zeka ve hırs yayan, heybetli bir varlık. Sofia'nın gelişi, Oz'un özenle hazırlanmış planlarına bir balta indiriyor. Varlığı, Gotham'ı kasıp kavuran zaten değişken güç mücadelesine, yeni bir entrika ve belirsizlik katmanı ekliyor. Babasının adını onurlandırma arzusu onu yönlendiriyor. Ancak aynı zamanda kendi başına bir lider olduğunu kanıtlamaya da kararlı. Oz ile ilişkisi, gerilim ve güvensizlikle dolu. Hırslarının çatışması patlayıcı olmaya aday. Şaşırtıcı bir olayda, Sofia, Oz'a bir teklifle yaklaşıyor. Bir ittifak. Onun kurnazlığını ve acımasızlığını fark ederek, ailesinin imparatorluğunu yeniden inşa etme arayışında değerli bir varlık görüyor. Her zaman pragmatik olan Oz, kendini Falcone adıyla aynı hizaya getirmenin avantajını görüyor. Ortaklıkları güven değil ihtiyaçtan doğar. İkisi de diğerinin gerçek niyetleri hakkında şüpheler besliyor.
Gotham'ın yeraltı dünyasında müttefikle düşman arasındaki çizgi çok ince. İttifaklarının kalıcı bir istikrara mı, yoksa kanlı bir güç mücadelesine mi yol açacağını zaman gösterecek. Oz ve Sofia güçlerini pekiştirirken, Gotham sokakları kaosun eşiğinde sallanıyor. Rakip çeteler bölge kontrolü için çatışıyor ve şehrin vatandaşları perestroika ortasında kalıyor. Penguin'in etkisi artıyor, ancak şiddet ve kan dökme potansiyeli de artıyor. Bölüm, doğru ile yanlış arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı, çalkantılı bir şehrin canlı bir resmini çiziyor. Gotham'ın kaderi pamuk ipliğine bağlı, hırslı suçluların entrikaları ile vatandaşlarının umutsuz umutları arasında sıkışıp kalmış durumda. Şehrin kaderi, hem kahramanların hem de kötülerin eylemleriyle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Her geçen bölümle birlikte, Oz'un Penguin'e dönüşümü daha da tamamlanıyor. Takma adı gurur ve ürkütücü bir soğukkanlılıkla kucaklıyor. Eylemleri artık küçük çaplı bir dolandırıcının değil, hesaplı, acımasız bir suç kralının eylemleri. Bölüm, Oz'un şehrin üzerinde durmasıyla sona eriyor. Silüeti Gotham silüetinin fonunda beliriyor. Penguin burada kalıcı ve Gotham asla eskisi gibi olmayacak. Bölüm bizi bir beklenti duygusuyla baş başa bırakıyor. İktidara yükselişinin bir sonraki bölümüne tanık olmayı dört gözle bekliyoruz. Penguin, ikonik Batman çizgi romanlarından ilham alırken, dizi kendi yolunu çizmekten korkmuyor. Oz'un geçmiş hikayesi, motivasyonları, hatta fiziksel görünümü bile kaynak materyalden ilginç şekillerde ayrılıyor. Bu yeniden keşif, tanıdık bir karaktere yeni bir soluk getiriyor. Bölüm, Penguin'in çizgi roman köklerine saygı duruşunda bulunurken, aynı zamanda karakter için yeni bir yol çiziyor. Klasik bir kötü adama bu yeni bakış açısı, dizinin en büyük güçlü yanlarından biri. Penguin, klasik bir kötü adamın daha incelikli ve karmaşık bir tasvirini sunarak, Batman mitolojisine yeni bir bakış açısı sunuyor.